Başladı. Başladı mı? Hadi bakalım. Selam YouTube. Bu arada hızlı bir kayıt aldım. State of Play'i canlı reaksiyon Discord'da izliyoruz. Bakalım. Ekranı büyütürsem kayıt sıkıntıya girecekse tam ekranı izlemeyeceğim. Şu an takıldı bile. Shocking events that will change the course of your life. That last part might have been a hair dramatic, but there's lots of awesome updates and additions. Coming to the Crash Bandicoot 4, it's about time experience on PlayStation 5. Ya, 120 alsın. Yok mu galiba? Ne kadar kasacak? Onu merak ediyorum. Of. İnternet benim canımı çok sıkıyorsun ya. Bir şey var mı şu an? Bloodborne 2 falan duyurulmadı değil mi? Yok şey. Yok 720p'yi açmıyor ya şu an. Crash Bandicoot 4 şeye geldi. PlayStation 5'e. Dördüncü oyun PlayStation 5'e geliyor. Vallahi saçmalık. Abi açsana. Çıldırtma beni. Allah Allah. Yani şu an YouTube'un yaptığı nanikliği görseniz. Saçmalık. YouTube çöktü mü? Hayır. Evet donuyor arada bir. Ben yayına ilk başlarda girememiştim PlayStation. Ben giremiyorum şu an. YouTube falan yok bende ya. Saçmalığın daniskası ya. Yapacağımız siteye mi? So you can feel the blast of Neo Cortex's DNA changing ray gun. Vallahi yapacak bir şey yok. Or feel the grip when you grapple a ton his hookshot. Hold on tight when you feel the boost of Crash's jetboard and really feel the Sensi de adapte etmişler. Suck when you vacuum his dingo dial. Looking to get fully immersed in the Crash Crash Bandicoot hiç oynamadığım için böyle crank it up to 11 bir and sempati take your audio duyamıyorum into şimdi. an all new Oynasaydım dimension with enhanced 3D audio. Achieving the infamous 106% completion is the sign of a true Bandicoot master. But should our genetically mutated marsupial lose his way, leverage PlayStation 5 activity cards to track your progress and hit your goals for things like time trials, flashback levels, and boss fights. I bet Entropy wishes he had that. Even bring your incomplete save over from the PlayStation 4 and use the activity cards to get to 106%. Oh, and one more thing. If you 80p alacağım. Ya şu yayını 480p izliyorum, inanılmaz ya. Welcome back, Crash. The gang's all here on today's new edition of State of Play. We've got some great updates lined up for you. First, let's check out the latest on an eagerly anticipated game coming to the PS5 console this spring from PlayStation Studios. Hey everyone, we at Housemarque are excited to give you this sneak peek at Returnal. In Returnal, you will play as Celine, an Astra scout, who crash lands on an alien planet, Atropos, after receiving a mysterious signal, White Shadow. Players will explore this inscrutable, dark planet in search for answers and unfold mysteries, which may point to a larger force at play. Dashing and quickly maneuvering your way above and around enemies is key to survival in Returnal. Loot box olacağını çok zannetmiyorum. Bilmiyorum ama. With the large variety of enemies and the vast number of unique movesets each possess, combat situations prove challenging no matter what the circumstances are. Death is only the beginning. Every time you die and restart, the world will change. The map will be different. Enemies will appear in new locations and in differing numbers. So you have to think fast and fast. Here you can see the use of the lightning alt-fire, which is great for crowd control. This is one of many alt-fires that you can acquire in the game. You will stumble across mysterious devices that can grant rewards to the player. These will vary from weapons, consumables, and upgrades, and they can completely change your playstyle and make each cycle feel unique. Roguelike türü benim çok ilgimi çekmiyor. O yüzden aslında fena durmuyor oyun da.
Besides the intense combat, Returnal also has a deep and engaging narrative. We allow players to piece together the puzzle that is the story of Celine as they venture deeper and deeper into Atropos and into her personal nightmare. That can't be here. I think I am reliving my memories in that house, but not fully. They're corroded. Some parts are missing, others seem manufactured. But I can remember the torment, feeling like I was losing my mind. There's no comfort here. No safe space. Roguelike oyunlarda genelde çok hikaye ağırlıklı olmuyor gerçi, değil mi? Ya Hades'i saymazsak. Evet. Mesela bunda bayağı bir hikaye varmış gibi duruyor şu an. Exactly as I left it. Dead Cells'de bir hikaye yok ki mesela. Dead Cells'de yok. Burada bayağı investigate şura bura böyle bir yönlendirme var. Returnal lands on April 30th, and it's developed by the talented team at 13 Housemarque. Nisan. Next, let's take a closer look at a high-impact new PS4 game called Knockout City. Knockout City PlayStation'da. Bu Switch'te de duyurulmadı mı ya? Ya arkadaş biz bunları izledik zaten. Hi, I'm Josh from Bellin Studios. We're an indie developer based in upstate New York, and we recently announced Knockout Biz City. bu hayal kırıklığını daha önce yaşadık, team-based şimdi burada niye multiplayer tekrar action game for yaşatıyorsun? PS4 where rival crews settle their scores with epic dodgeball battles. Knockout City is easy to pick up and play, but there's a lot of Ya depth şu an here for fark those who ediyorum got the bu oyunda skills. nişan alma falan yok. In Top our kendi kendine 1v1 gidiyor. face-off mode, you'll go head-to-head in a constantly alaka? shrinking Online battleground, falan. relying on your reflexes and abilities to knock out an opponent. Aynen ortayım A well-timed catch powers up the ball, making it easier to land a hit. Use trick shots to lob a ball over a ledge or hook it around a corner. Fake a throw to mess up your opponent's timing and knock them out before they can recover. When you're in a tough spot with a ball flying your way, a last-second dodge is the difference between getting knocked out and staying in the fight. Keep your wits about you and outplay your opponent to bring home a win. Yani kaçma falan fena durmuyor da oto eğimle fırlatma çok eğlenceli gelmedi Let's jump bana. into Team KO, our 3v3 mode. Sanki amaç topu bulmak. Teamwork makes the dream work in Knockout City. If your crew is outmatched, a well-coordinated team can still dominate. We're playing a back alley brawl, a new map that you'll find in our upcoming crossplay beta. The special ball for this match is the sniper ball, which locks onto targets from far across the map and wham! You can take them out before they have a chance to react. Beyond special balls, each map features a unique mechanic. In back alley brawl, you can hop into a tube and make a quick getaway or use them to sneak up on your opponents. Burada herkes Caught tek empty-handed, galiba, bir takım you can var mı? literally become the ball, a new weapon for your teammate. Oha adamın tamam ya takım var galiba, adamın top Or oldu. risk it all. Charge up a teammate, launch them high into the air with an ultimate throw, and they'll land in a huge instant KO explosion. The team here at Velen has been obsessed with building this world over the last 4 years. Knockout City is coming out May 21st, and we'd love your help in our final stretch of development. Rally your crew and sign up for our crossplay beta at knockoutcity.com to play early on PlayStation. See you soon, brawlers. Time for something new. Here's your first look at an upcoming PS5 game from the team at Slowclap. İstersin abi kodunu. Neyin? EA'in oyunuymuş galiba. Az önceki mi? Evet evet. Ha evet Switch'e de geliyordu, evet isteriz. EA portala geliyorsa isteriz. Orayı nasıl çözemedim daha kullanmayı ama. Yakuza çarpmasın. Grafikleri tatlı geldi bana ama. Ben çok gerçekçi grafiklerdense şu tarzı tercih ediyorum ya. Bir tema oyunu falan mı geliyor? Animasyonlar hiç fena değil bu arada. Bu oyun içi ise çok iyi. Oha yaşlandı lan adam. Nasıl bayıttılarsa. Lan bu da mı roguelike? Büyük ihtimal. Ya bıktım roguelike'lardan ya. Vay piyasayı ele geçirdi. Anlık şeyi toplama şeyi. Toplanmaya. Sifu. Hotline Miami'den bir şey var.
Bir kere vurulunca biliyorsun yani. That was the debut of Sifu, coming to the PS5 console later this year. Now let's get an update on Solar Ash, an epic new PS5 adventure from Heart Machine. Eğer o gösterdiği tüm hareketleri yapabiliyorsak fena değil. Solar Ash. Kara deliğe doğru gidiyor. Birinden bu arada mikrofon sesi geliyor ama. Kimden? Hey everyone, I'm Alex Preston, creative director of Heart Machine. You might know us as the team behind Hyperlight Drifter. Today I'm here to show Hyperlight Drifter'ın yapımcısından bir oyuncu. Solar Ash. Aynen benziyorlar ya. Karakteri bile bir tık benziyor Solar sanki. Ash is a huge, stylish 3D platformer focused on speed, movement, and fluidity. 3D The game platformu, is set hızlı inside hızlı a oynayın giant diyor. black hole known as the Ultra Void, which has been consuming everything in its path. You play as Ray, a daring void runner who has decided to venture into this terrifying anomaly Void as the Runner. last-ditch Ghost Runner effort gibi to bir save her homeworld. mantığı mı var oyunun acaba? Ray is extremely agile, able to speed across the world with abilities akin to skating. On the ashen clouds, she can quickly cover great distances in our huge world. At its core, Solar Ash is a game about movement, and Ray has everything she needs to float through a dangerous and unique world. Daha yürüme simülatörü gibi bu. Yok lan, ne yürümesi, hep havada uçuyor. Aynen. Hayır yani. Çok hızlı bak, bir şeyleri de tutulma falan var ya. O kısımlara benzettim. Journey gibi bir havası var yani. Bir düşman öldürme de var vallahi. Combat system is simple, fast and fluid, built to empower players and encourage flow. As you explore the Güzel, paten sürüyor gibi oluşu güzel. Vuruş hissi de güzel duruyor ha. Some of these creatures require speed and precise timing to defeat. Bu kaç dakika sürecek belli değil mi? Ray will eventually need to face the massive sentinels of this void. Wretched, starved beasts that hold the key to her quest. Kapattım bu arada değil mi? Video için sıkıntı çıkıyor. Yok, chat gözükmüyor bende. Oo, burası ne böyle şey gibi. Shadow of Colossus gibi. Aynen. Üstünde savaşıyoruz. Solar Ash is Heart Machine's vision of the adventure platformer. The giant spaces, the feel of movement, the flow of combat, and the high-stakes battles atop enormous beasts all come together to bring players something we think is incredibly unique and more Oyun importantly sivice geliyor mu acaba? This game is a labor of love for everyone on the Heart Machine team. We're excited to bring Solar Ash to PS5 and PS4 later this year. If you're a fan of scary games, this next one is for you. Gelmiyormuş. Korkunç oyun. Bir Silent Hill duyur da. Ne bu, FNAF mı? Konami şöyle bir açıklama yapmıştı. Metal Gear Solid ve Silent Hill ile ilgili bir şeyler düşünüyorlarmış. Hadi hocam. FNAF mı ya? Bu FNAF'tır büyük ihtimalle de. Bu yeni karakter. Aynen. Şu oyunu hiç anlamadım ya. Dünyanın en saçma oyunu. En son oynadığımda bağırıyordum falan. Insanity prevails. Gregory, we can get you out of here. You and me together. They won't stop hunting you. None of them will stop hunting you. Bu sefer kamera yerine hareket edebiliriz. We have to get you out by morning. Kasıyor gibi ha bu arada. Kasıyor gibi mi dedin? Evet. Evet, bana da öyle geldi. O yüzden videoya baktım, benim videom kasıyor diye. Pek kasacak bir grafiği yok. PlayStation 5'te kaydedilmiş bir de. PlayStation 5'i kaldıramadı.
Ya bunun nesi korkutuyor anlamıyorum ya. Bir anda jumpscare deyince korkutuyor. There is more going on here than you realize. That was a chilling new look at Five Nights at Freddy's security breach. Up next, let's take a tour of Oddworld Soulstorm. Şu oyun da PlayStation 4'e de geliyor. Hi, I'm Lauren Lanning, creative director at Oddworld Inhabitants. Today I'm going to take you on a brief tour of our newest game, Oddworld Soulstorm. Oddworld Fark hepsi geliyor galiba PlayStation 4'e. Evet, bu galiba sadece PlayStation 5. In Soulstorm, you reprise the role of Abe, accidental hero turned unlikely leader of an emerging bu PlayStation hangi kanalı? as you do battle through Normal bayağı PlayStation kanalı değil mi? Orijinal başka bir ülkenin değil. Abi 380.000 kişi izliyor. Neden? Nintendo kanalının daha az abonesi var. En son kaç? 1.2 milyon mu izliyordu? Nintendo fanları da garip bir manyaklığa sahip ya. 50 dakika boşuna bütün millet izledik. Bunda ben kendimi de dahil ediyorum. Bu adamlar o kadar şey değil. PlayStation hayranı değil. Gelirse oynarız kafasında. Kesinlikle Nintendo oyuncuları daha hardcore ya. Boş konuşmuyor. Adamlar direkt oyun gösteriyor. Ama yine de garip, niye az ilgi gösterdiler? Yine Amerika'da şu an aynı saatte başladı. In order to stand a chance against this much larger threat, we gave Abe the ability to scavenge, loot, and pickpocket items from his surroundings and use them to craft an impressive arsenal of his own that he can share with others. You can also play as a non-lethal pacifist or an agent of chaos. We wanted you to have the choice. But there is one iconic ability for our shamanic protagonist, possession. This mystical power allows you to take control of your foes and use their strengths and weapons against them, or use them to gain access to paths still ahead. The Oddworld universe is a diverse place, and this means that there are some environments and situations that require a little more thought, patience, and stealth. You'll find dark and dangerous caves, heavily guarded industrial sites, and ancient forgotten lands. Fena durmuyor bu oyun ya. Ben seviyorum ya. 2D oyunlar devam etsin abi. Her şey 3D oldu ya. 2D olunca bence kesinlikle daha yaratıcı oluyorlar. There are also more dangers in the forms of natural obstacles, ancient traps, trials against swarming dark creatures, and industrial hazards that must be dodged, crossed, and avoided. Olayı da seviyorum. Arka plan, ön plan var. Derinliği o şekilde veriyorlar. To discover in a world full of lies, and we've been able to bring our characters to life like never before. In true Oddworld fashion, your actions in-game will decide the fate of Abe and all those you manage to liberate along the way. And we can't wait to see what you will do. Ya nedense içimde böyle bomba bir şey hiç duyurmayacaklar gibi. Çok standart gitmiyor mu? PlayStation 4'te That was the varmış. latest on Oddworld Soulstorm. And here's some exciting news. Active PlayStation Plus members will get the PS5 version for no extra cost starting in April. PS5 version for no extra cost starting in April. Moving on, it's time to catch up with Kena Bridge of Spirits, a gorgeous new adventure we last saw in the June PS5 showcase. Abi full yeni bir şey yok şimdilik ya. Her şeyi daha önce gördüğümüz. Bunu gösterdiniz. Bunu hatta PlayStation 5 tanıtımında göstermediniz birader. Salak yerine mi koyuyorsunuz millet? Anlamıyorum ki. Nintendo da yapıyor bunu sık sık. Durmadan aynı trailerları gösterip belki çok az bir şey ekleyip bazen bir sırf tarif verme ayağına 3 dakika trailer izletiyor bize ya. Bunun hatta oynanışını falan da görmüştük galiba. Yani bak başka bir sunumda yapılsa gene, yanlış hatırlamıyorum değil mi? PlayStation 5 tanıtım sunumunda izledik bunu biz. Evet PlayStation 5 tanıtım sunumunda. Yani
Aynı şirketin bir sunumunda neden? Bu bana çok garip geliyor. İşte o bir roguelike oyunun şeyi yoktu. Oynanışı yoktu. Sadece trailer'ı vardı. Evet. Old World'un da galiba yoktu, emin değilim ama. Ben çok şey bekliyorum belki de ya. Şuranın tamamen yeni şeylerden oluşmasını istiyorum ama bu çok da mümkün gözükmüyor. Güzel oyun. Sizi bilmiyorum ama benim dikkatimi çekti yani. Sanat dizaynı olsun. Ya oyun güzel duruyor da şey ya, gösterdiği şeyler bunlar. Gördüğü şeyler. You must help these spirits if you wish to reach the mountains. It's okay. Ama mesela bu sahneleri görmedik ya. Emin değilim. Yo bence iyi oldu. This land can be healed, but you cannot stay here, spirit. You must move on. Bunda hafif bir Souls-like seziyorum. Ne diyorsunuz? Bence yok ya. Ama güzel gözüküyor. The path of a spirit guide is a lonely one. 24 Ağustos. Now let's settle in for a stylish new look at Deathloop, a PS5 first-person shooter developed by the team at Arcane. Hep aynı şeyler ya. What? You'll never ever break this loop. Bunu da gördük. There's no never here. Just you, me, and the rest of these maniacs. Aa evet, bunu hatırlıyorum ben. Bring it, baby. Gördük, gösterdiler. Yok ben bir şey beklememeyi öğrenmeliyim ya. Böyle olmuyor. Bu oyun da galiba roguelike mıydı? Böyle kırıp duruyordu sanırım. Aynen, Deathloop. Toxic illusion, falling deeper spiral time. Static delusion. This is where we do or die. And I've been here before, face to face with the gun. Up against all the odds, and I'm the only one. Oh, I've been here before, it must be true. This is death. PlayStation kullanıcıları daha zeki o zaman ya. Benzer şeylerin yayınlanacağını anlayıp hiç bununla vakit harcamamışlar. Daha sonra YouTube'a bakacaklar, trailerlar ayrı ayrı yayınlanıyor zaten. Bomba bir duyuru varsa direkt ona tıklarlar. Bence de öyle yaptı yani. Nintendo'ya bak, 50 dakika izletti millete. 1.2 milyon kişiye. Ama o şey farklı şeyler gösteriyorlar. Onun dikkatimi çekti. Aynı oyun ama. Yo PlayStation yine iyi ya. Bunları falan görmedik mesela. Nintendo'da DC şey DS Hello World gördüm ya. Allah aşkına daha kötü ne olabilir? PlayStation 5'e de geleceğim. Bu oyun online shooter mı? Bir hikayeye sahip değil gibi duruyor bana.
hikayesi var diye. Ya kompetitif gibi duruyor ya. Anlamadım ki. Multiplayer kesin vardır. Song's over, people. And so is Ramblin' Frank. The rest of you motherfuckers are next. Bethesda oyunu dedi aşağıda. Nasıl PlayStation çıkıyor? Hadi bakayım. Ama şey ya. Before we leave, Microsoft satın almadan önce boynu duyurmuş. update for one of 2020's most celebrated games. Ya 7'nin ikisi geliyor. Before Leave huge update dedi ya. Ne birader? Final Fantasy 7. PlayStation 5 versiyonu mu geliyor? Devamı mı geliyor? Devamı gelmez bence ya. Artık iyi duyurmazlar herhalde burada ama Before We Leave dedi ya. Demek ki bitiyor abi. Vallahi bomboş bir sunum ya gene. Hiçbir eksklusif yok. Well, guys, your girl finally made it to Midgard. My name is Yuffie, material hunter and elite special forces operative for the new Wutai government. We'll prove to our common enemy that Wutai is not to be trifled with. Members of Avalanche, we got this. I'm back. Bilmiyorum ama biri üflüyor there you are. Someone's been expecting you. What took you? Sorry about that. Anyway, it's nice to meet you. I'm Sonon Kusakabe. Where's Cloud? We lost him. You what? He will be okay though, right? Well, of course he will. They're the ones who blew up the reactors. Cool. Should we say hi? No, better not. Chat'in çok az bir kısmını görüyorum buradan. Among Us spamlıyorlar. Look, a Moogle. Among Us yok mu ya PlayStation 4'te 5'te? Yok. He rezalet. Twitch'te bile var. Bu DLC gibi bir şey mi ya? Yoksa hakikaten Part 2 mi gösteriyorlar? Var mıydı bu karakter? Bu karakter var mı emin değilim. Büyük ihtimal yoktu ama. Artık çünkü o kadar kısa bir sürede yapamazlar. Ya zaten adetleri oldu. Duyuruyorlar 2-2,5 sene çıkmıyor oyun. Guys should probably get moving. Got it. Whatever it is they're planning, you're better off out of it. They deserve what's coming to them. Yeah, they do, but I'm not your sister. There you are. Who are these Oyun jerks? çok güzel gözüküyor ya. Oynamak istiyorum. Integrate mi? Let the hunt begin. Ay o karakteri tanıyanlar şimdi çıldırmıştır kim bilir kim. Get down here, Merc. Grafiksyon PlayStation 5 tamam grafiksel geliştirme tabii ki bekliyoruz. Şeyler çok kötüydü bu arada. Kaplamalar. Bazı yerleri hiç yapmamışlar. Peki önemli şey şu. Tekrar mı satın aldıracaksınız? PlayStation 5'e beleş verecek misiniz? Tekrar. Bence verirler ya. Beleş. İsmini değiştirmişler. Burada bir namussuzluk seziyorum. Integrate eklemeleri. Ha evet. Onu bilmiyorum mesela yanlış hatırlamıyorsam Crash'te şey olacak. Yükseltme vardı ya. Çoğu oyun evet normal olarak zaten beleşe. Ha direkt adına zaten yükseltme diyorlar. Oyun ismi değiştirmiyorlar. Evet. Burada niye değiştirmiş bilmiyorum. Kafa karıştırmamak için mi acaba?
Final Fantasy bilsem yorum yapardım da. Quality of Life. Optimizasyon mod. Grafik ve optimizasyon modunu ve yeni bir zorluk seviyesi getirmişler. Loading screen'i göreceğiz. Loading sürelerini daha doğrusu. Evet, 3 saniyede açıldı abi maşallah. Çok iyi. Foto mod geliyor. Var mıydı yoksa ya da? Yani burada yazdıklarına göre herhalde yoktu. Foto modda millet neler neler. You see that? That's how ninjas do it. Yep. Yep. Açılacaklar mı? Ha evet, bedava, tamam. Bedava. İyi bari. Save datanı da taşıyabiliyorsun ve new episode featuring Yuffie. Güzel. Bunu dürüstçe açıklamaları iyi oldu. Soru işareti bırakmadılar. That was the reveal of Final 6. ay mı Fantasy yazıyordu VII orada? Remake Intergrade, coming to the PS5 console later this year. And that's our show. We hope you're as excited as we are for what's to come in 2021. Bloodborne 2 nerede birader? Yemin ederim göremeyeceğiz ya. Bitti mi yani şu an? Bitti ya, görüyor musun? Daha bir şey göstermem. Daha kötüydü bence. Evet, YouTube. Yayınlayayım mı ya bu videoyu? Siz karar verin. Yayınla bilmiyorum yani. Yani hiç reaksiyon göstermedin ki. Reaksiyon gösterecek bir şey yoktu. Dümdüz izledik. Başlığa da bunu atarım olmadı. Hadi YouTube görüşürüz. Bay bay. Gerek yok ya bence paylaşmaya.